Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir kare motif çalışacağız arkadaşlar. 3 boyutlu çiçekli kare motif modeli arkadaşlar. Gerçekten yapımı oldukça kolay. Çok keyifle örülen bir model. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz hırkalar, yelekler, çantalar, sizler ne isterseniz onu kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben makrome ipleriyle ördüm. Çanta örmeyi düşünüyorum, iplerim yetseydi veya şu ikisini de çantaya her an çevirebilirim. O yüzden makrome ipiyle ördüm ama sizler istediğiniz her tür iple örebilirsiniz. Aklınıza gelecek her tür iple rahatlıkla örebilirsiniz. Kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ kullandım ve 3 renk kullandım. Şöyle elimde fazladan olan çok kalın olmayacak şekilde bakın incecik makromeler kullandım. Ve hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla ve kahverengi ipimle başlıyorum. Hemen ipimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Halkamın içinden tığ geçirip toplamda 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirle beraber toplamda halkamın içine 16 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirle beraber 2 oldu. 3, 4, 5. Bu şekilde toplamda 16 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 16 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk yaptığım trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bazı sesler gelebilir. Köpeğim Çileğin sesi yine terliğimi aldı, parçalamaya çalışıyor. O yüzden nereden geliyor bu ses demeyin. Yine çıldırdı. Yanımdan da ayrılmıyor maalesef. Başka bir odaya koyduğumda kesinlikle durmuyor. O yüzden yanımda durması gerekiyor. Sesten dolayı da özür dilerim. Hemen sihirli halkamın ipini şöyle bir düğüm atarak kilitliyorum ki çözülmesin. Daha sonra şöyle arkadan iyice yedirerek saklayacağım. Bunu da örerken saklayacağım. Hiç ip kalıntımız olmayacak. Gördüğünüz gibi ortayı çok sıkıştırmıyorum büzüşmemesi için. Hemen sarı ipimi alıyorum. Çilek hayır. Hemen sarı ipime bir düğüm attım ve herhangi bir trabzan tepesine batıyorum. İpimi sabitliyorum şöyle. Sık iğne yapar gibi. Şöyle arkadan şu sarı ipi de yürüteceğim. Bakın. Şu şekilde. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapmış oldum yan yana. Burada 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bir öndeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. 1, hemen yanındakine battım. 2, hemen yanındakine batıyorum. 3, 4, 5 ve 6 tane her bir zincire tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Hemen bakın burada tığın başını dolamadan önümdeki ilk trabzana, boş trabzana sık iğne ile sabitliyorum. Hemen yanındaki boş trabzana battım. Sık iğnemi yaptım. Yine 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen bir altındaki zincire
batarak başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın başını dolamadan önümdeki boş trabzan tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. Hemen yandaki sık iğneye batıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir, bir alttakine batarak toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincire tek tek batarak toplamda 6 tane sık iğnem olması gerekiyor burada arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Ama tam manasıyla anlaşılsın diye böyle 3 tane yaprağı göstermek istedim. 6 taneyi bitirdikten sonra yan yana 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Bakın birinde yaprağı sabitledim. Daha sonra bir tane sık iğne yaptım. Ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.deyim. Buradan devam edeceğim. Çünkü kafanızın karışmasını istemiyorum. Bakın 7. yaprağımı bitirdim. Hemen önümdeki trabzana battım. Sık iğnemi yaptım. Hemen diğerine batıyorum. Bakın son trabzana batıyorum burada. Bakın sonuncu trabzana battım. Sık iğnemi yaptım. Hiç trabzan kalmaması gerekiyor burada artık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Ve 6 tane geriye doğru sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve son olarak 6. Zaten biz şöyle 2 tane sık iğne ile başlamıştık. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bakın. Bu şekilde bitirdim. Burada hemen bakın şurada 2 tane sık iğne var. Hemen ortasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen şuraya geldim. Bakın şöyle 6 tane benim sık iğnem vardı. İlkine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine battım. Başını dolayarak batalım. Tekli trabzan. Yani tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Daha sonra burada tığın başını doluyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın son bir trabzanım kaldı. Hemen o trabzanın içine toplamda aynı trabzanın içine 3 tane ikili trabzan. 1 aynı yere batırıyorum. 2 aynı yere batırıyorum. 3. Şimdi buradan geri döneceğiz. Hemen bakın ilk trabzan burada. Tığın başını doladım. Hemen karşısındaki şu 3 tane battığımızın karşı trabzanına, daha doğrusu sık iğnesine batıyorum. Ve buraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. 1 2 aynı sık iğne tepesine 3. Şöyle bakın. Şimdi 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane tekli trabzan. Tekli trabzan neydi? 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Şimdi hemen son trabzanıma bir tane sık iğne ve bu yaprağımı bitiriyorum. Hemen şu araya geldim. Şu arada bakın 2 tane
sık iğne görünüyor ama ben tam ortaya batırıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum ve şöyle iki yaprak arasına gelmiş oluyorum. Hemen diğer yaprağa geçiyorum. Bakın, ilk sık iğne tepesine battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. İkinciye battım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Hemen yan yana 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bakın, neydi? Önce sık iğne yaptım. Tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan, son sık iğne tepesine 3 tane. 1, aynı yere batırıyorum. 2, aynı yere batırdım. 3. Şimdi burada karşı tarafa geçiyorum. Tığın başını doladım. Bakın, ilk sık iğne tepesi burada ve buraya 3 tane. 1, 2 ve aynı yere batırıyorum. 3. 3 tane yan yana ikili trabzan. 1 2 3. Burada ne yapıyorduk hemen? 3 tane ikili trabzandan sonra bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne ve yaprağı, ikinci yaprağımızı bitirmiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet de şık oldu. Hemen bakın, iki yaprak arasına geçtim. Bir tane sık iğne yapıyorum tam ortaya batarak ve hemen üçüncü yaprağıma geçiyorum. İlkine batarak sık iğne. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Sık iğne, tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan, son trabzana 3 tane ikili trabzan, sonra karşıya geçiyoruz. Yine ilk trabzandan başlayarak 3 tane aynı yere, yan yana 3 tane ikili trabzan, tekli trabzan, sık iğne, tam ortaya sık iğne yapmayı unutmuyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde toplamda 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Sonunda 8. çiçeğimin de en son sık iğnesini yaptım. Ve hemen şöyle yine tam ortaya geliyorum. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra. Burada bir kaydırma yöntemi yapıp şöyle iğne yardımıyla da ipi kesip saklayabilirsiniz. Ben çok videoyu uzatmamak amaçlı bir düğüm attım ve ipimi kestim. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Hemen şöyle, hiç ütü yapılmadı şu anda. Diğerine de ütü yapılmadı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ütüyü karşıdan tutarak, ütüyü buhar vererek, elimizle düzelterek yapıyoruz ama aslında hiç ütüye de gerek yok. Ama işte alışkanlık, ben illa o buharı bitince tutup elimle düzelteceğim. Bakın, hemen bunu dediğim gibi az önce iğneyle şu şekilde saklayabilirsiniz. Ben biraz sıkı ördüğüm için biraz zor saklayacağım. Şöyle aralara batarak ipimi saklayacağım arkadaşlar. Daha sonra örerek de saklayabilirsiniz. Şimdi şöyle krem rengi ipimi alıyorum. Bunu sakladığımı kabul ediyorum. Hemen ipimi bir düğüm attım. Şöyle sıkıştırdım. Ve hemen bakın, şöyle düzü bana bakacak şekilde, şu şekilde tutuyorum. Bakın, hep iki yaprak aralarında çalışacağız. Bakın, şöyle iki yaprak arasında, şöyle net miyiz bir bakalım. Bakın, iki yaprak arasında şöyle iki tane ilmek var.
Dediğim gibi ben biraz sıkı ördüğüm için benim biraz zor giriyor. Şöyle ikinci ilmeğe de batacağım. Bakın şu şekilde battım. Ve şöyle sık iğne yaparak sabitliyorum bunu. Şu şekilde. Şimdi burada 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4. Hemen diğer 2 yaprak arasına geçiyorum. Bakın. Şöyle 2 tane ilmeğe karşılıklı batıyorum. Bakın. Hemen 2 yaprak arasındaki 2 ilmeğe battım ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 ve şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle tam yaprakların ortalarına gelmiş oluyor şu şekilde. Ve şöyle açıyorum. Açtığınızda zaten görünüyor. Bakın şu 2 tane ilmek. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 zincir, 2 çiçek arasına, 2 yaprak arasına sabitliyoruz ve toplamda şu halkalarımız 8 tane olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda 8. Şöyle hemen yapalım. 8. gruptayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. halkamı ilk yaptığım zincirin şöyle tepesine batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve görünüşte şu şekilde görünecek. Bakın burada artık ipimi de yürüteceğim artık. Hemen önümdeki boşluğa giriyorum. Kaydırmayla 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şu artık ipimi de yürütüyorum. Bu halkanın içine 3 tane ikili trabzan çektiğim zincirle birlikte. Evet. Arada bir zincirim var. Hemen diğer halkaya geçiyorum. 1, 2, 3. Burada ilk köşemizi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve aynı halkanın içine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki halkanın içine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bir zincir çektim ve yine köşe yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer halkaya geçerken bir zincirimi çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan. Eminim ki bu sıra bu şekilde anlaşıldı. Şöyle şunu da bitirip hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle bir üçlü grup yapıyorum. Bir köşe, bir üçlü grup, bir köşe, bir üçlü grup, bir köşe, sıra sonuna kadar toplamda 4 tane köşemiz olması. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincire battım. Daha doğrusu trabzana kaydırmayla kapattım. Kaydırma yaparak hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Bakın. Yandaki boşluğa geçtim. 3 tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen bakın. Bu şekilde köşe üçlü grup, köşe üçlü grup şeklinde ve 4 tane köşemi yapmış oldum. Burada bakın yaprakları öne aldım. Hemen önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Her motifte yaptığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde köşemi bitirdim. Bakın
Bir alt sırada bir grubum vardı. Şimdi 2 tane grubum olacak. Boşluklara batıyorum. 3'er tane ikili trabzan. Arada bir zincirimi çekmedim. Çok pardon. Şöyle arada bir zincirimi çekiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Çilek bazen havladıkça kafamı karıştırabiliyor. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Diğer köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ve boşluklara. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın. Köşe, 2 tane grup ve yine köşe şeklinde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Ve yine burada ilk yaptığım trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle ilmeğimi uzatıp hemen şöyle göstermek istiyorum. 2 sıra bu şekilde gruplar yaptık. Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Hem 3. sıramızı öreceğiz hem de şu yaprakları şöyle motifimizde monte etmiş olacağız. Evet. Şimdi burada yine ben kaydırma yapmak istiyorum. Şöyle boşluğa gelebilmek için önümdeki boşluğa geldim. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Hemen köşeye geldim. Köşelerde yaprakları birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen köşenin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Şöyle net miyiz? Evet. Tığın başını doladım. Yaprağı şöyle hemen önüne geldim. Bakın. Şöyle bakıyorum. Buraya neresi denk geliyor? Bakın 2 tane var tepede. Hemen şurada arka ilmekten batıyorum. Ve yine boşluğa batarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın arkadaki boşluğa battım. Yine köşeye yani. 3. ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Hemen bakın arkadaki boşluğa 2 zincirden sonraki ilk trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanımı yine bakın aynı arka ilmeğe battım. Boşluğa battım. Ve ikinci trabzanımı hem yaptım hem de yaprağımı buraya sabitledim. Ve yine boşluğa batarak 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptık. Ama 3 tane ikili trabzanların ikincisi buradan da ikincisiyle yaprağımızı bu şekilde sabitlemiş olduk. Tekrar göstermek istiyorum. Bir zincirimi unutmuyorum. Ben arada unutsam da siz unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen diğer uca gelene kadar şu boşlukları doldurup geliyorum hemen. Aralara birer zincir çekerek 3 tane grubumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın köşeye geldim. Tığın başını doladım. İlk trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanı yapmak için tığın başını doladım. Hemen bakın önündeki bir yaprağı sabitliyorum. Bir yaprak boşta. Bir yaprağı sabitliyorum. Bir yaprak boşta kalacak şekilde yaprağımı şöyle düzelttim. Bakın hemen tepe noktasını buluyorum. Şöyle 2 tane. Hemen şundan arka ilmekten boşluğu buluyorum. Boşluğa battım. İlmek aldım. İkili trabzan. Burayı sabitlemiş oldum. 3. şöyle trabzanımı yine boşluğa yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tekrar zincirden sonra ilk trabzanım aynı yere, ikinci trabzanda yine bakın arka ilmeğe batıyorum aynı yere ve boşluğa batıyorum. Zincirden sonraki ikinci trabzan, üçüncü trabzanı yine boşluğa yapıyorum.
bir zincir çekip daha sonra gruplarımı yapıyorum arkadaşlar. Eminim anlaşıldı. Bakın arkadan bir ilmeğe sadece battım. Bu şekilde 4 tane yaprağımızı şu şekilde sabitlemiş olacağız. Sıramın sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Bakın 3. sıradayız. 3. sırada köşelerdeki yaprakları birleştirmiş olduk. Şimdi bu bizim son sıramız. Son sırada da bu birleştirmediğimiz yaprakları birleştireceğiz arkadaşlar. Burada artık gruplarımız yok. Direkt ikili trabzan yapacağız. Tüm trabzan tepelerini. İlk trabzanımı zincir olarak sayıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. 3 bir zincirlik boşluğa bir tane ve bakın burada 3 tane trabzanım var. Tek tek tepelerine batarak birer tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerim şu anda 2'ye düşürdüm. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 veya 1 zincir çekebilirsiniz. Ben 1 zincir çekiyorum ama eğer kasma yaparsa 2 zincir çekebilirsiniz. 2 tane ikili trabzan. Şu şekilde. Daha sonra yine 3 tane tek tek trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi artık grup yok, zincir yok. Sadece trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane. Bakın burada 3 tane grubum vardı. Şuraya gelene kadar, yani birinci değil ikinci grubun ortasına gelene kadar böyle trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yine çileğin sesi geliyor, ne olur kusura bakmayın. Durduramıyorum onu, daha çok minik bebek ve kesinlikle durmuyor. Hemen şöyle boşluğa battım. Evet, bakın ikinci gruba geldim. Şimdi ikinci grubun ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci trabzana batmadan önce hemen şöyle yaprağımı düzeltiyorum. Bakın şöyle bakıyorum. Hemen şöyle ya şuna ya şuna, ikisinden birine batabilirsiniz. Hemen şöyle ikinci trabzanın tepesine de battım. İlmek çıkardım ve ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yine arkadan yapıyorum. Hiç yaprağa batmadan. Bu yaprağı da bakın buraya sabitlemiş oldum. Yine boşluğa battım bir tane ve tek tek batarak trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanların tepelerine birer tane boşluklara ve köşeye de 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Yine şuraya gelene kadar devam edeceğim ve bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, bakın şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 ikinciye geldim. İkinci grubun ilk trabzanı tek başına örüyorum. İkinci trabzanı şöyle yaprağımı düzeltiyorum. Tığın başını doladım. Hemen şöyle tepe kısmından batıyorum. İkinci trabzanın tepesine battım. İlmek aldım ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yine aynı şekilde. Daha sonra boşluğa battım ve trabzanları olduğu gibi örüyorum. Köşelerimi az önce dediğim gibi 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Kasma yaparsa 3'e çıkarabilirsiniz. Aradaki zinciri 2'ye çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm yapraklarımızı sabitlemiş olduk. Ben sıra sonuna kadar bu bölümü bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak yine şu boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum.
ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. Bakın burayı yine az önce dediğim gibi kesip iğneyle güzelce sabitleyebilirsiniz. Şöyle ben bir de zincir çekeyim çözülmemesi için. Evet. Şöyle arkadan iğne ile daha güzel oluyor. Orada bir kalıntı kalmıyor. Şöyle bir yükseklikte olmuyor. Ama şimdi videoyu çok uzattığım için şu iğne ile de gösteremeyeceğim. Zaten çoğumuz biliyoruz. Bu şekilde de ipini saklayacağım. Bu makrome ipleri biliyorsunuz ki en sonunda yakıp o şekilde saklıyoruz ki çözülmesin. Hemen şu ucundan çözülme yapılabiliyor çünkü. Hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum. Güzelliğini o kadar güzel ki. Evet, gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bunları çantaya çevirmek istiyorum ama ne zaman çeviririm bilmiyorum. Motiflerimi yapmış oldum. Çanta modelini de en yakın zamanda sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta dediğim gibi ben makrome ipiyle yaptım. Çok güzel oldu ama bu modeli istediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Sadece çantalar için değil, çok güzel yeleklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir günlükte bugünlükte bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.